Böyle sizi şöyle. Burası çok meşhur bir yer arkadaşlar. Queen's Kulüp. Ya. Gördüğünüz gibi hani burada Queen's Gece Kulübü. Bakın şu karşıda gördüğünüz yer. Burası en büyük havuzu. Burada hanımefendi dans ediyor gördüğünüz gibi. Şu hanımefendi yatmış, uzanmış. Yeniden merhaba arkadaşlar. Bali'nin Canggu bölgesini gezmeye devam ediyoruz. Biraz da beni izleyin çünkü yollar çok dar, çekecek bir şey yok. Size şu kahveyi çekebilirim. Mesela burada bir kafe varmış. Güzel bir yere benziyor. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi hava çok sıcak. Herkes kafasını kapatıyor. Yani en az 35 derece en az. Evet arkadaşlar. Şu anda motora bindik. Atlas Jet'e gidiyoruz ama umarım sağ salim gideriz. Evet arkadaşlar, yürümeye devam ediyoruz. Motordan indik. Geziyoruz, tozuyoruz. Efendim. Şu anda ben nereye geldim? Queen's Kulüb'e geldim. Size göstereyim. Burası Queen's Kulüp. Gece kulübü gibi bir yer. Gece kulübü daha doğrusu ama gündüzde kullanılıyor. Burada yemek de yiyebilirsiniz. Su da içebilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz yani. Buradan girelim. Böyle sizi güzel bayanlar karşılıyor. Hello. Food. Food. Thank you. Queen's Kulübü burası. Atlas'la yan yana. Have sunglasses on, please. Have sunglasses on. Sunglasses on. In your hand for the Face ID. Thank you. Evet. Burası arama noktası. Can you open your bag? Yeah, back in bir şey. Sorry bir saniye. Evet arkadaşlar. Queen's Kulüp'ten içeriye girdik. Girmeden önce çok iyi bir arama yaptılar. Suyumu
krakerimi aldılar. Çıkarken onları geri teslim edecekler. İçeriye yiyecek sokmak yasak. Evet. Bir gezelim. Fins Kulübü. Şöyle bir gidelim. Burası çok meşhur bir yer arkadaşlar. Görüyorsunuz millet havuzda yüzüyor. Harika bir yer. Dünyaca meşhur bir yer burası. Dünyaca, yani sadece Asya kıtası için değil. Şurada yemek yiyebiliyorsunuz. Burada güneşlenebiliyorsunuz. Okyanusu izleyebiliyorsunuz. Şöyle bir dolaşalım. Şöyle bir gezelim. Kulüp. Burası daha doğrusu gece çok yoğun, kalabalık oluyor. Çok aşırı insan oluyor burada. Ve konserler veriliyor. Gündüz de böyle havuzuna giriliyor. Denize girmeyenler havuza giriyor ki denize girileceği de yok zaten. Denize girmek burada neredeyse imkansız. Çok kötü bir denizi var. Okyanus dalgaları olduğu için insanı alıp götürüyormuş. Bu arada mavi balonlar harika. Harika bir görüntü var şu anda. Bu gelen arkadaş buranın görevlisi. Gördüğünüz gibi bana gülümsüyor. İnsanlar ne kadar cana yakın, ne kadar sevecen. Tanımadıkları insanlara gülümsüyorlar, konuşmaya çalışıyorlar. Yani her şeyi mükemmel, insani olarak söylüyorum. Yani kimse niye buraya geldin, hadi ver bakalım 500 lira, 1000 lira demiyor yani. Gördüğünüz gibi hani burada birkaç tane Türk görsek de bir konuşsak diyeceğim ama şu ana kadar da Türk işareti hiç almadım. Buralar VIP oluyor arkadaşlar, VIP. Burayı kiralıyorsun. Fiyatını tam bilmiyorum ama yani oldukça pahalı. Ama sınırsız yiyecek var. Efendim istediğiniz kadar oturabiliyorsunuz. Bir yeri kiralıyorsunuz, 5-6 kişi orada kalabiliyorsunuz. Pahalı ama kişi sayısına bölünce oldukça az. Uygun fiyatlı yani. Fins Gece Kulübü. Bakın şu karşıda gördüğünüz yerde akşamları dans grupları dans ediyor. Konser veriliyorsa oradan söylüyor sanatçı. Ama çok güzel dizayn edilmiş bir yer. Her yer havuz. Havuzun içinde yemeğini ye. Dansını et, yüz. Bakın mesela buradaki ortada bir masa. Tabii bunlar ücretli, yok çok da ücretsiz değil. Şöyle bir masa diyelim buna artık. Böyle bir masaya 6-7 kişi oturup
kalabilirsiniz. Bu arkadaşlarımız kiralamış. Burası en büyük havuzu. Burada hanımefendi dans ediyor gördüğünüz gibi. Erkekler de dans ediyor. Burası dans yeri. Burası dans yeri. Anladığım kadarıyla öyle yani. Bali'ye işte bunun için geliyorlar arkadaşlar. Bali'nin yani kendi içerisinde çok da böyle ahım şahım güzel bir yer değil. Ama gece kulüpleri böyle güzel işte. Şehrin içinde bol bol tapınak var. Avrupalı turistler Bali'ye gelmesinin en büyük nedeni işte böyle yerler. Bence de güzel, değer yani. Harika. Mesela şu hanımefendi yatmış, uzanmış. Güneşleniyor. Buraya sevgilini alıp geleceksin. Varsa. Bizde yok. Bizde yok. Umarım bu müzikten dolayı da telif yemeyiz. Ki büyük bir ihtimal yiyeceğiz ama nasıl yapalım bilmiyorum artık. Buraya da şey konmaz. Yani müzik konmaz yani. Buradan plaja iniliyor. Ben inmeyeceğim ama size plajı da göstermek isterim. Yani plaja inmemin bir manası yok. Denize girilmediği için. Sorry. İşte size okyanus manzarası. Burada insanlar yürüyor sadece. Bazıları güneşleniyor ama güneş de gitti. Bali'ye gittin de okyanus görmedin derseniz işte gördüm yani. Burası okyanus. Evet arkadaşlar, size mümkün olduğunca fiyatları göstermeye çalışacağım. Durdurur bakarsınız artık. Bakın fiyatlar böyle. 100 bin, 100 bin, 75 bin. Durum bundan ibaret. Buraya gelirseniz yemeğinizi yersiniz. Pahalı bir yer değil. Yemek yemekten korkmayın. Şöyle söyleyeyim. 6 dolar 100 bin öderi. Yani bir şey 100 bin yazıyorsa orada, 100 bin lira yazıyorsa 6 dolar demektir arkadaşlar. Hesabınızı ona göre yapın. 50 bin yazıyorsa 3 dolar. Ama harika ya. Bence çok güzel yani.
Yeniden merhaba arkadaşlar. Şu an otelime geldim. Olmazsa otelini de size göstereyim. Şöyle. Burası benim otelin girişi. Bakalım. Burada bir lobimiz var. Burası havuzumuz. Şurası yüzülen yer. Burası da lobi. Böyle giriyoruz. Odamıza çıkıyoruz. Odamız da güzel. Evet. Yürüyelim bakalım nereye gideceğiz, ne gelecek önümüze. Şu anda Canggu bölgesindeyim. Arkadaşlar bu Bali'ye geldiğiniz zaman her yerde böyle değişik korkunç heykeller göreceksiniz. Yani onlar bir tapınak değil aslında ama her yerde var. Mesela şuradakilerini göstereyim bakın size. Görüyor musunuz? Şurada var bir tane. Şimdi bunun sebebi bu binaya kötülüklerin girmesini engellemek. Yani biz girebiliriz çünkü biz kötülük değiliz, biz iyi değiliz. Bakın buraya yine bir korkunç bir şey yapmışlar. Önlerinde sunak var. Sunak dediğim yani bunların yemesi için yapılan şeyler. Böyle bir yerler yani. Buradan iniyoruz. Buraları girip gezebiliyorsunuz. Yani bunlara ibadethane falan denmiyor. Öyle biliniyor ama öyle değil aslında. Sadece bir kültür. Tanrıları için değişik şeyler yapıyorlar. Mesela burası da bir sunak yeri. Sunak yeri dediğim nedir? Burada oturan kişinin Tanrısına çeşitli şeyler sunduğu yer. Bu genelde yiyecek oluyor. Bakın yine bunlar korkunç şeyler, tamam mı? Yani korkunç heykeller. Kötülüğü korkutuyorlar. Amaçları o. Kötülüğü korkutmak. Kötülük korkunca buraya giremiyor. İyilik girebiliyor. Mesela şu kapı da çok güzelmiş. Şöyle bakalım. Böyle yerleri çok sık göreceksiniz Bali'de. Bunların bir dini kültürü olmuş artık bu. Evlerin içine bile bu tür yerler yapabiliyorlar. Artık tapınak demeyeyim de isim de bulamıyorum ona ben. Bali'de en büyük sorun trafik arkadaşlar. Bunun tek sebebi de işte bu tapınak gibi yerlerin yapılıp yolu daraltması. Mesela şimdi şuradakini göstereyim size. Adam geldi bunu buraya yaptı ya. Bu da bir sunak. Devlet gelip bunu yıkıp yolu genişletemez. Bakın şuraya tanrıların yemesi için bir şeyler koymuşlar. Buradaki sorun o. Yani yollar genişletilemiyor çünkü herkes kapısının önüne bir sunak yapıyor. Şu anda küçük bir caddeye çıktık. Benim otelin yan tarafındaki cadde burası. Bu arada müthiş sıcak var arkadaşlar, müthiş. Müthiş. Yani en az 35 derece şu anda. Hava bulutlu da olsa sıcak vardı.
Hello. Çok sayıda motor var gördüğünüz gibi. Bu motorlu şahıslar milyon tane diyebilirim. Onun için yolda yürürken dikkatli yürümek lazım. Her yerden motor çıkabilir. Motorun olmasının sebebi ise nedir? Yollar genişletilemediği için araçlar sıkışıklık yapıyor. Yani motor aralardan kaçıp gidiyor ya. Ama normal otomobiller böyle hızlı gidemiyor. Onun için herkes en az bir tane motor alıyor. Her evde belki 3-4 tane vardır yani.